Asker Bey. Saldırın! Batır Müslüm, batır. Biz Müslüman olarak kuvvetimiz olma lazım, güçlü olma lazım. Muslim King of Kung Fu, Salik Khan! 204-5 daha ne diyeyim abi? Trabzonlular çok benziyor Dağıstanlılara. İlk vakit geldim mi Abdurrahman'la birlikte mentalite, her şey aynı Dağıstan'la gibi burada Trabzonlu adamlarını. Konuşanı beni Gumuk dilime çok benziyor burada Trabzonlular. Türkiye'ye gelgenine de ya Trabzon'a benziyor sen konuşanın diyedi adamlar. Ondan da ben de baktım. Sonra hep arkadaşlarım bu Abdurrahman Aydog'du. Onun abileri, kardeşleri hepsi Trabzonlular. Yomrağa gittik birlikte ondan şaka yaptım. Ben de Trabzonluman, Yomralıman hep ondan öyle oldu da. Görebileceğiniz nadir insanlardan olduğunu düşünüyorum sporcu kariyeri olarak. King of Kung Fu unvanı dışında 2008 olimpiyatlarında adamın altın madalyası var. Ondan öncesine dönerseniz 5 kere üst üste dünya şampiyonluğu var. Avrupa'da dövüşmeye gitmiyor bile. O amatör dönemin. Bilinmeyen diğer yönünde K1'de 200 taneden belki fazla maçı var profesyonel. M1'da var. Yani ciddi bir profesyonel ve sporcu kariyeri var. Ve Müslüm'de görebileceğin en güzel noktalardan biri amatör ruhu hala taşıyor. Amatör ruh dediğimiz işte o olimpiyat ruhunu hala taşıdığını görüyor. Sporcu kişi. İnsanlığı da gayet mütevazi, Sürüyor abi. Sürüyor. müthiş bir insan. Daha sürüyor. Vermezse mi sürüyor? Yemek vermek lazım. Tamam mı? Veriyorum. Sen kızma. Çok zengin aile değildi. Babam çok şoför olup çalışıyordu. Para kazanıyordu. Çocuklarına annem evde bakıyordu ama çok para yoktu daha biliyordum. Benim ek yolum var. Sportta şampiyon olmak ve şoför olmak. Şoför olma istemedim. Ondan her şeye dayandım. Çok antrenman yaptım. Bir şeyinde kaybetmedim. Ben ne demek istiyorum? Herkesin iki yolu var. İyi yolu da var. Ama şoför olmak da kötü yol değil. Ama burada çok çalışma gerek yok. Bu tarafını aldım. Çocuktan beri çok çalıştım. Gerçekten çocukluğumda olmadı. Arkadaşlarımla oynamadım. Hep arkadaşlarım salon dedi. Gezmedim çocuğumdan. Salondan her şeyi görmedim ama ben ne demek istiyorum? Sen çözesen yolunu. Seçimden bizden. Evet seçimler bizden. Zengin çok güzel inşallah. Çok iyi manzara var. Yüksekten daha güzel. Burada hepsini anlamazsam çok yakın ama yüksekten farklı görüntü. Buradan da bir farklı gözüküyor ama. Evet, buradan daha farklı. Evet. Tam toprağını geri çıkıyor. Biz ne yolunu istesek onu tutsak sonuna geliriz o yolunu. Çok çalışma lazım herkese. Şampiyon olma isteyimsen ya da doktor olma isteyimsen fark etmez. Ya da bir prezident olsan da ne kim olma istiyorsan da çalışma lazım. Çocuktan beri başlayıp sonuna kadar devam etme gerek herkese. Sportta çok zor şeyler de var ama dayansan sonra güzel şeyler gelir. Herkes her yerini görürsen, dövüşçü olup her yerden saygı olur sana. Biraz dayanma lazım, çalışma lazım, sabır gerek.
Sana atacağız. Ama tecrübem var çok. Rusya'da. Böyle çalışıyoruz. Defense. Tenis toplarıyla çalışıyoruz, evet. Tenis topu atıyoruz. Bugün kar topuyla antrenman yapmış olduk. Selamünaleyküm. Bir fotoğraf çekilebilir miyim? Çekilmemiz. Şöyle Müslüm'le aynı branşı yapıyoruz zaten aslında. Koşu Sanda'dan ikimize background'u oradan. Ben 2003'te bıraktım yarışmayı. Dağıstan'ı da o dönemlerde keşfetmiştim. 99'da Dünya Şampiyonası'na gittiğimde Bozyiğit Atayev vardı. Müslüm'ün de takım arkadaşı. 2004'ten sonra Müslüm parlamaya başladı zaten. 2004'ten beri de takip ediyorum Müslüm'ü. 2013'te de Dünya Şampiyonası'nda tanıştık Müslüm'le. İlk yüz yüze tanışmamız orada. 2013. İstanbul'a geldim ailemle birlikte gezmek için. Ondan önce de tanıyorduk birbirimizin. Abdurrahman Aydogdu'da antrenörüm benim. Çekmeköy'de salonu var. Ankara'da Sanda'dan Dünya Şampiyonası var idi. Orada tanıştık. Ondan sonra da işte Facebook falan oradan yazışmalarla devam etmeye başladık. Ben de zaten antrenmanlarıma devam ediyordum. O zaten Müslüm'ü biliyorsunuz, ondan bahsetmeye bile gerek yok. Sonra Müslüm işte İstanbul'a geldi. Pandemiden önce 18'de sanırım. Yemeğe gittik, sohbet ettik, salona gittik falan böyle. Ondan sonra biraz konuşuyorduk. Sonra birinci geldim İstanbul'a tanıştık, set ettik. Daha yaklaştık diyeyim ki de. Sonra abi ben bir daha gelmek istiyorum dedi. Geldi. Bizim yaptığımız antrenman sistemlerini biraz gözlemledi. Sonra gittim salonuna baktım nasıl salon çalışıyor. Salonda antrenman yapar mı ne düşünmeyeydim. Ama baktım çok profesyonel antrenmanları bu. Atletik performans yaktan çok profesyonel. Ne istiyorum? En güzel atletik performans ben için burada İstanbul'da. Ben dedi burada kamp yapmak istiyorum dedi. Ve burada kamplara başladık. Yaklaşık 4 senedir de birlikte çalışıyoruz. Kısacası böyle yani. Arada bir sürü hikayeler var ama Amerika'da çalışabilirim dedi ama burada Meriç hocamız bizim çok hareket ediyor, çok profesyonel antrenmanlar veriyor bize. Ondan sonra hissediyorum burada daha iyi oluyorum. Ondan burasına gelmeye başladım. Birlikte antrenman yapıyoruz şu an. Birazdan daha bir kampımız olacak. Şu an planımız var. Kampten önce atletik performans kamp yapmak için. şu anda kısaca anlatmak gerekirse böyle. Yani bildiğin salona metroya gelip giden bir UFC dövüşçümüz var. Yani kimi zaman metro ile gelip gidiyor, onu da öğrendi. İstanbul'u gayet iyi biliyor zaten artık. Bana geldiği zaman şey diyor, artık ben turist değilim diyor. Yani gidip Sultanahmet, Ayasofya oraları gezmeme gerek yok diyor. Çünkü ilk geldiğinde gayet güzel gezdi. Dağıstan'dan gelip onu arayanlar oluyor işte, nereye gidelim diye. Onlara da yol gösteriyor artık. Okey, arkadaşlar herkes biliyor zaten. Misafirimiz Müslüm Üniversitesi'de Anakart'ta dövüşen sporcu. Kendisi alanında onunla birlikte çok samimi arkadaş. İstanbul'da da zaten Zonhane'de çalışıyor. Ziyaret etmeye gitmek istedim. Müslüm hocamıza buradan herkes güzel bir selam versin arkadaşlar. Dost. En önemli şey jiu-jitsu. Jiu-jitsu varsa güreşçimanla dövüşürsen, strikermanla dövüşürsen fark etmez. Jiu-Jitsu'da Jiu-jitsu çok önemli. önemli olan Jiu-Jitsu. Bak buraya Ben öyle şu arkadaşlar. Jiu-Jitsu çok önemli. Sen çözdün. O da çok büyük. Ama çiçeğim sen biraz çiçeğim bu. Şuna birkaç kişi daha da otursun. Gel Müslüm hocamıza bir teşekkür. Gel kaldığımız yere devam ediyoruz. Haydi. Yani orada oyuncu olarak bayağı bir
personel beraber 450-460 kişiyiz. Bayağı bir. Çok büyük proje. Tabii, tabii, şu an yani bizim bölgede Karadeniz'de şu anda Trabzonspor'la biziz yani. Yani bu kadar yoğun olan. Bizim anlattığın olay bizim 50 yıl önceki tüm. Niye başladı? Gürkan Muay Thai'den Muay BJJ'ye Thai'de 5'liğe geçti bak. Muay Thai baradan BJJ lazım. Sonra MMA. Emre sonra MMA. Bak benim dediğime geliyorsun. Gelecek o çizgiye Yine geldi. aldık. Herkes geliyor. Var gelme lazım. Beni bırak. Müslüm muğlama var. Hoş geldiniz. Sen kaçan mı gittin? Aklını geçtiniz. O kadar oldu ha. Müslüm. Memleket. Onu ben halledeceğim. Bundan gazete bağlayacağız. Ondan sonra saracağız onu. Ben çok desteğim var dövüşmeye. Çocuktan beri. Bu nedir? Bruce Lee'nin filmlerine çok bakıyordum. Bu Kung Fu'nu çok severdim. Sonra beni baba köyümde martial arts, işte sanda okul var. Wushu var orada, taekwondo var. Çok dövüşler var okul. Ondan çıkmış dünyanın şampiyonu var. Bozgit Atayev, Canhuat Biletov, Zabit Magomed Şerifov bizim okuldan. Aynı antrenörümüz var. Makaçkale'den geldim, köyümüze geri geldik. Ev işledik, sonra gördüm çocuklarını herkes antrenmana getiriyor. Ben de öyle başladım antrenmana gitmeye. Çok sevdim antrenmanlarını. Antrenörümle konuştu. Antrenmanını başlamadan önce söz aldı benden, antrenmanını sen kaybetemsen 3 antrenmandan sonra ben seni geçiyorum, sen gelmeysen burasına dedi. Ondan sonra ben daha antrenman hasta olmasam kaçırmayaydım antrenmanını. O günden beri evet devam ediyoruz. Okula da yürüyorum. Hemen okuluma zamanla bir orada da antrenman geçiyorum. Ama çok antrenman yurt dışında. Türkiye'de, Amerika'da her yerde. Şu an son vakit. Diyor ki içimizde diye yufka yapacak diye. İçimizde yazacak. Bizim de öyle söylüyor. Yufkaları açmışım ikisi. Zarif İstanbul'da elleri de da açık. Hazır yan yani. yana evler böyle balkondan balkona bize savurluk verir, yengem sağ olsun yapar. Evde biz yalnız kaldığımız zaman Vermesini hep ben veririm de almasını hiç alamayarım ben. Hiçbir şey gelmiyor yani eve. Ağırlık kolay değil. Kilo atıyorum, bu davullar var. Saunadan sonra yatıyorum burada. Yatıyorum. Ter akıyor. Yüzümden de akıyor çok ter. Abi peçete ver dedim. Göttüm. Çok peçeteler getirdi. Ma dedi. Ya abi bir de yeter dedi abi. Bir yeter abi dedim. Birazdan daha da bir peçete ver dedim. Gitti. gene çok Daha çok geldi. Ya abi bu da peçetede israfçı abi, yapma. Ya peçetede israf mı? Tamam mı? ondan sonra tartı bitti. Elektrolit içerken biraz bıraktı dibinde. Ben dedim Müslüm bunu da iç abi, tamam yeter dedi bana. Bu da israf dedi Müslüm, bunu da içmen lazım. Yakaladım beni. Evet, yakaladım orada Müslüm abinin seni. yanına gel. Müslüm abi sen çağırıyor gel. Gel Müslüm abin gel. Sen var ha. Çok da sen de. Gel bak Müslüm abin gel. Bak Müslüm abin hoş geldin be. Neydi lan? Yasmin, neydi Berra? Yasmin olma. Berra. Dayı. Ne haber Beluş? İyi. Kız. Kahvaltı yaptın mı? Yılmaz amca. Maçım kötü geçti. Kaçıncı roundda yenildin? Ya birinci dakikada abi, birinci dakika. Var bu normal. O çok kötü olmuş bu sefer ya. Ya bu Orhan ciğerim mı? etiydi. Ha. Birinci bir tepti, ciğerim etiydi, ondan sonra kötü gitti. Plan bozuldu. Tabii. Bundan sonraki maça iyi hazırlaman lazım.
Onun için Abdü'yü al gidiyor baksana. Evet şu an biz Rusya'ya gidecek bu kemp, dağlarda kemp Kampa yapacağız. gidecekler. Kampa gideceksin yani. Bizge Dağıstan'a yakın ama daha yüksek dağlar var. Elbrus o tarafta. Elbrus Ha, biliyor yüksek musun? yerlere gideceksin. Çok yüksek. Biz nasıl burada dağlara gidiyorsak orada da yani öyle bir şeyler. Bunu biraz tadilat yaptık, bir şeyler yaptık, ekleme yaptık. Ondan görüntüyü biraz bozduk ama tarihi bir bina. Toprak bizim değil, emanetten duruyoruz burada üzerinde. Allah'ım. Üzüm yaprağı alıyorsun hazır, onu da yapıyorsun. Biz de Burası da bizim fındık bahçemiz. Fındık evde de var. Ağında fındık almayı bir şey daha yaprak açmamış. Ağaçtan alıp yemeğe farklı. Konuşamaz. Nasıl olur? Ama şimdi bunun zamanı Pazardan geçti. bir şey bir yerden alsan bu kokumaz. Öyle mi? Bizde hep Nasıl kimyasal Allah hepsi. Bizde hiç kimyasal yok. Bunlar Yok. sade toprağa atılan inek gübresi. Başka bir şey yok. Bak bir de fındık. Bunun farklı tatlı var. Bu çok güzel. İsmi Harmanlı. Sifla. Arkası Arsi. Rize'ye doğru gidiyorsun. Burası da yokuşlu. Yazın çok şenli olur burası. Her yerden bir ses gelir yani. Yazın Bağırdığı herkes zaman burada duyulur fındık yani. Herkes komşulardan Herkes şey birbirine derler. bağırarak haberleşir. Burada burada tabanca atsan orada tabanca atılır, orada atılır. İstersen orada atalım atılır. mı? Var mı? Tamam beraber birlikte. Hadi hep birlikte. Ben çekeceğim. Ben çekeceğim. Profesyonel. Fotoğrafçı ne karışıyorsunuz işine? Fotoğrafçı. Meydan burada ne zaman gelsem burasına geliyorum. Yürürken sokaklar da var burada. Atını unuttum nasıl olan ama herkes geliyor burada geziyor. Çok güzel yer. Hadi geçelim o zaman benim için. Ekim'in 17'de kabul edildi UFC birinci kontraktım. Ben biliyordum onda bu Çin'de event olsa ben dövüşme lazım mı? Orada neye ben Çin'de çok dövüşüyorum. Fanlarım çok. Bu dışarıdan gelen dövüşçüler Çinli değil. Ben en büyük dövüşçüydüm o vakitke. Ondan biliyorum. UFC Çin'e gelse ben de alıyor UFC'ye. Ben hazırlığını gördüm. 2-3 sene önce MMA başladım. Anladım. Çin'e geliyor UFC birazdan. MMA çalışma başladım. MMA maçlar yapmaya başladım. M1 kontrakt yazdım. Onunla da yaptım 3 maç. Ondan sonra UFC Muan kontrakt yapıldı. Biraz az bir şey. Sevgili takımım Trabzonspor. Öyle kandırıyorlar, öyle kandırıyorlar. Benim de başıma geldi, merak etme. Benim de Bisiklet çok güzel bir spor. En güzel spor bisiklet, koşmak en güzel spor koşmak. Sütlaç. Şöyle dökelim üstüne. Her kaşıkta bir lokma vurulur. Gastronomi turu diyorlar. Gastrotur. Tamam evet. Gastronomi Biliyor her şeyini. Müslüm'ün yaşı şu an UFC'de dövüşen en yaşlı, en olgun kişilerden bir tanesi. Evet. Ne kadar kişi kendini genç hissettirirse kimse zamanı yenemez. Aynen Böyle öyle. bir gerçek var yani hayatımızda. Bu noktada sizin düşünceleriniz neler? Yaşı onu sizce engelliyor mu? Enerji durumu nasıl? Antrenmanlarda nasıl? Bu konuda samimi olarak fikrimi söyleyeceğim. 41 yaşına hiç takılmıyorum. Çünkü Müslüm'ü antrenman yaparken görüyorum. Birebir görüyorum. Öyle bir planım da yok. Bu kadar dövüşürüm bu yaşa kadar. Şu an iyi hissediyorum. Şu anda da bir şey istemiyorum. Yaşlandım diye bir şeyim yok. Antrenmanla gençlerimle aynı sparring yapıyorum. Her şeyini aynı şeyleri yapıyorum.
bir şey de istemiyorum ben yaşlananımı. Ondan yapıyorum. Yaptığımız bazı antrenmanlar 1 saat, 1,5 saat, bazen 20 dakika sürüyor. Antrenman programına göre, hazırladığımız programa göre devam ediyor ve Müslüm hepsini 30 yaşında bir insanmış gibi çıkartıyor. Ve doğru antrenman ve doğru strateji bakımla diyeyim ya da doğru bakımla bence Müslüm 2 sene daha, 3 sene daha dövüş. Benim fikrim bu ama gerçekten yaptığı antrenmanları kamp döneminde de denk geliriz diye düşünüyorum. Orada göreceksin yani yapıyor, çalışıyor yani. Bir şey elimizde 20 yaşında çocuklar da var hazırladığımız, maça soktuğumuz. Onlara bazen yaptıramıyoruz. 100 metreden kalkıp antrenmanı ekebiliyorlar yani. Herhangi bir şey problemi olmasa dahi sağlık problemi. Ama Müslüm'de hiçbir zaman öyle bir şey görmüyorum. Bir bahanesi yok yani. Bahane üret antrenman yaptığım. Doğru antrenmanla, kendine dikkat etmesiyle ben bir süre daha devam edebileceğini düşünüyorum açıkçası. Biraz zor olsa antrenmanlar o zaman bırakıyorum. Şu anda çok beğeniyorum antrenmanı, seviyorum antrenmanları onu. Sadece bir sayı. Evet, şu anda da yapıyorum. Evet. Ben yaşlandım desem o zaman yaşlanıyorum şu anda. 27 yaşında mı şu anda da? Antrenmanlarını seyretmenizi isterim. Niye bu adama King of Kung Fu denildiğini bence bilinmesi gerek. Yani bu senin benim taktığım bir isim veya onun nickname'i değil. Ona Çinlilerin verdiği bilim gerek. Bir gecede 4 maç yapıyor ve farklı siklet. Kendi sikletinde yapıyor, 100 sikletle yapıyor. Diyelim 70'ten başlıyor. 80, 70, 75. 80-85'e kadar rakiplerle dövüşüyor. Ona göre bütün rakiplerini yenerse King of Kung Fu unvanı. Ve ben şey mesela çok ilginç bilmiyordum mesela hani Çin dışında birinin alabildiğinde ilk kişide tek olması. Yani bu gerçekten çok önemli. Yani bu ünvanı daha da özel kılıyor bu arada. Aynen öyle Yani evet. Yani ben kendime işte King diyebilirim, bilmem ne diyebilirim. Sosyal medyama yazabilirim ama bu öyle bir şey değil. Kung Fu'nun çıktığı vatanda verilmiş isim. Bir gecede 4 maç ve farklı sikletlerde. Bunun dışında zaten o dediğim gibi 2008 olimpiyatlarında altın madalyası var. Zamal in red, Salikov in black. Zamal of Canada comes into this, the oldest competitor in... Not too much for this corner to instruct him after those first 2 minutes. With a huge statement here at 80 kilograms, outclassing Zamal, and he will add to the heaping pile of medals that the Russians have made. At the Sportboard World Combat Games, some of the highlights here. Look at that movement. Salikov celebrates here in the St. Petersburg crowd at Spartak Arena. He is your gold medalist at 80 kilos. Serenades them all over the course of 2 rounds. I'm happy. It's my 5th gold medal, so I'm happy more than last times. I more motivation for this final, and because I must win 5th gold medal. It's my dream before. It was my dream. I can't. Evet, metronu iyi öğrendim. Son sene trafikten çok sıkıldım. Metro kolaydır da kullanmaya başladım metronda. Çok rahat. O Kartal'dan Güdar'a geliyorum, sonra Çekmeköy'e
trafiksiz bir şeysiz geliyorsun rahat. Moskova'dan daha iyi İstanbul'u biliyorum. Devamı geliyor. Bu bu tarafta Buranın. hamsi farklı tabii. Evet. Farklı. Çok güzel yağlı. Abi duyduğuma göre balık ekmek seviyor musun? Balık ekmek. Favorite nasıl? Favori. Favorit şeyim benim. Balık ekmek. Bu sokakta var yemekten balık ekmeğini çok seviyorum. Hangi balık? Hamsi. Palamut. Ama Biz İstanbul'da palamut yiyoruz. Palamut Kartallı yapıyor, falan, evet. Orada başka biraz farklı balık. Her şeye metroga, vapurga her şeyini kolluyorum ben. Yalnız metro değil. Ama metro daha çok kolluyorum da. Karşıya gitmeyi istesem vapurla geçiyorum. Çok rahat. İstanbul kartında var. Para ekledin, gezdin İstanbul'u daha rahat. Bu trafik çok İstanbul'da. Onun yüzünden bunu kolluyorum. Öğrenci değil mi abi? Normal kart. Normal kart evet. Başladığı zaman öğrenci Eyvallah. Evet işim var. Bir dövüşünü bıraksam burada İstanbul'a çalışabilirim ben turistlerim onu. Eyvallah. Müslüm'le biz çalışmaya başladığımızda ben zaten kadın milli rugby takımının kondisyonerliğini yapıyordum. Aslına bakarsanız Müslüm'le çalışmaya başladıktan sonra antrenörlüğe bakış açım çok fazla değişti. Çünkü genelde hep antrenör sürekli gaz veren, daha fazlasını yaptırmaya çalışan, sürekli antrenman yükleyen kişi olarak görünüyor. Aslında tam tersi. Antrenör gaza basan kişi değil de daha çok frene basan kişi, böyle direksiyonla da küçük küçük sağa sola yön veren kişi olması gerekiyor. Hani Müslüm'ün bendeki rolü bu oldu açıkçası. Müslüm zaten elit bir sporcu. Yani bana geldiğinde sıfır değildi. Zaten çok yüksek bir seviyede geldi bana. Fakat genelde şöyle bir durum var. Yüksek seviyelerde yani elit sporcu dediğimiz sporcularda aslında genelde zaten her şey çok fazla yapılıyor ve en büyük problem bu oluyor. Dolayısıyla Müslüm'ün antrenmanlarındaki yaklaşımı genelde şu oluyor. Var olan sistemi değiştirmek yerine bu sistemi daha uygulanabilir ve uzun süre devam ettirilebilir bir hale getirmek. Çünkü zaten her şey hazır, her şey var ama bunu belli bir plan ve program çerçevesinde sürdürülebilir hale getirebilmek önemli. Genelde de bakış açım bu oluyor antrenmanlarına. Güzel. Bekledim. Hop. Bekledim. Hadi. Evet. Ayak parmağını çek kendini. Çek. Evet. Uza yukarıya. Dik dur. Uzat kendini. Güzel. Kollarını daha iyi savurman lazım. Keskin. Hop birden. Evet bu. Güzel. Güzel. Yavaş dön. Çünkü şimdi seri yapacağız. Daha seri sekmen lazım. Kesilsin ayakların biraz yerden. 4 senedir kondisyonerliğini yapıyorum. Söylediğim gibi ilk geldiğinde de zaten çok iyi seviyedeydi. Yani Müslüm'ün antrenmanlarında genelde şöyle bir şey var. Hani daha çok ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız diye konuşmaktan çok neyi ne kadar yapmalıyız önemli bizim için. Dediğim gibi yani mucize bir hareket yok, mucize bir antrenman yöntemi yok. Ama neyi ne zaman nerede yaptığın, hangi dönemde yaptığın çok önemli bir şey. Evet, güzel. 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 Dinle. 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 Bravo. Kesinlikle çok disiplinli. Ben bunu yapmam diye
hiçbir şey yok, bu bana uygun değil gibi bir cümle duyamazsınız. Saatinden önce antrenmanda alanında hazır olur. Bu işte sparring günü ise sparringe hazır olur. Atletik performans çalışacağımız gün ise saatinde dakik, disiplinli ve tamamen antrenman odaklı olur. Smash everybody, everybody. Let's go. Kimseyi duymaz. Ben bir şey söylüyorsam veya Meriç Hoca bir şey söylüyorsa tamamen ona odaklı antrenman yapar. Yani dışarıda siz ne yaparsanız yapın onun dikkatini dağıtamaz. Çok disiplinli ve istikrarlı çalışıyor. 4 senedir de öyle yapıyoruz. Meriç Hocam programı çıkartıyor. O ne zaman ne yapacağını biliyor ve o dakikada o iş için orada bulunuyor. Maşallah. Kilo almış mı abi? Trabzon yemek. Hep Trabzon. Müslüm'ün diliyle alakalı kötü veya olumsuz hiçbir şey söyleyemem. Çünkü hiç görmedim. Yani biz evet bir arkadaşlığımız var, bir profesyonel de bir ilişkimiz var. Yani arkadaşlığımızın dışında antrenmanda tamamen profesyoneliz. Profesyonel birbirimize davranıyoruz. O ben ne dersem o yapıyor veya Meriç Hoca ne derse onu yapıyor. O şekilde ilerliyoruz. Onun dışında Çin'de çok meşhur bu arada. Çin'de herkes tanıyor. King of Kung Fu ünvanı dediğim gibi onun nickname'i değil abi. Ve Çin'de gezerken biz işte Macau eventinde UFC'leri çıkartıyorduk mesela. Normal kıyafetlerimizi giyiyorduk. Kapşonumuzu takıyorduk, geziyorduk şapkalarımızı. Çünkü Müslüm'ü gören fotoğraf çekilmek istiyordu. İşte buradan gideceğimiz 200 metre yolsa 5 dakikada gideceksek veya 10 dakikada gideceksek yarım saati buluyordu fotoğraf çekilmek konusunda. Kimseyi de kırdığını görmedim bugüne kadar. Hani korumalar oluyordu bazen otelde etrafımızda, işte şey yapıyordu, anlarına biraz ya çekilin falan itiyordu. Bırak gelsin dediğini biliyorum yani, şahidim. O konuda çok mütevazi ve insanları kırmaktan çekinen bir arkadaşımız. Öyle söyleyeyim. Zaten kendi çalıştığı okula ben gittim. Dağıstan'da ben de bulundum. Five Direction diye bir okul var. Dünyaca ünlü aslında. Bizim ülkemizde çok bilinmiyor. Hatta Rusya'nın Shaolin'i diye tanınır. Orada yetişen çocuklar çok disiplinli bir şekilde yetişiyor. Yani telefon, televizyon öyle bir durumları yok. Kalkacaklar, antrenman yapacaklar. Normal okullarını da orada görüyorlar. Akademik olarak sporlarını da orada yapıp disiplinli bir şekilde antrenman yapıyorlar yani. Müslüm'ün de mesela oradan gelmesinin verdiği büyük bir avantaj var tabii ki. Yani herhangi bir salonda, bir gym'de yetişmiş bir insan değil. O Five Direction'ın da onun bu disiplinin oturmasında yararı olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki süreçte biraz yoğun bir süreç bizi bekliyor. Gene her zamanki gibi testlerle başlayacağız. Testler bize aslında gösterecek neleri tamamlayacağız, neleri tamamlamayacağız. Ondan sonra da sıkı kamp programları ve maç hazırlığı başlayacak. Sene içerisinde tek kamp yapmıyoruz zaten genelde. Birkaç tane kamp yapıyoruz. Kamplar da genelde biraz yanlış anlaşılıyor bence. O da böyle sanki performansın pik noktasının olması gerektiği yerlermiş gibi algılanıyor. Ama aslında kamplar daha böyle hedeflenen yola gidebilmek için daha planlı programlı kullandığımız şeyler oluyor, yöntemler oluyor aslında bakarsanız. Ramazan'da ben ve Meriç Hoca Rusya'ya gidiyoruz. Yaklaşık 3-4 haftalık, bir aylık pre-kamp dediğimiz kamp öncesi kamp hazırlığı dönemi geçireceğiz. Stavovski diye bir bölge var. Orada yüksek rakımda olimpik kamp merkezi var. Orada başlayacağız. Az kaldı gidiyordu. Sonra 3 gün 4 gün Dağıstan'da Maçkala'da biraz turizm, dinlenme. Ondan sonra da İstanbul'da gelip tekrar ana kampımıza başlayacağız. Programlarımız şu anda Meriç Hocam zaten İstanbul'da o konuyla ilgili çalışıyor. Tamamen profesyonel bir şekilde yapacağız bunu. Yani zaten bugüne kadar öyle geldik. Yoksa Müslüm niye burada hazırlandı? Ölçümlerini yaptıracağız şimdi. Eğer sağlık problemi varsa onları halledeceğiz. Ondan sonra ana kampımıza başlayıp maç için güzel bir
knockout'la devam etmeyi planlıyorum. UFC kademesindeki bir dövüşçü burada hazırlanabilir mi diye sormak istemiyorum çünkü sizlerle beraber hazırlandığını görüyoruz. Burada bu iş nasıl daha ileri seviyeye çıkar? Yani burada daha elit sporculara nasıl böyle bir merkeze dönüşebilir? Bu konu hakkındaki düşünceleriniz de Çok güzel genç arkadaşlar yetişiyor, altyapıdan geliyor. Güzel organizasyonlara ihtiyacımız var aslında Türkiye'de. Şerdok'u olan, sağda solda yapılan organizasyonlardan bahsetmiyorum, gecelerden bahsetmiyorum. Gerçekten Sherdog kaydı olan, dünya çapında global bir şekilde ciddiye alınan organizasyon olmalı ki UFC'nin bunları takip edip oradaki sporcuları Contender serisine davet olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de UFC dövüşçüsü antrenman yapabilir mi? Evet, bence yapabilir abi. Burada hiçbir problem yok. Şakalaşmıyorum. Güreşme, şaka yapma abi. Burada Dağıstan olan güreşme kimse şaka yapmaz. Doğru insanları bulmak gerektiğini düşünüyorum. Teknik bakımdan, deneyim bakımından MMA olarak kendimi eleştirmem gerekirse tabii ki çok eksiğim. Ben de Müslüm'den çok şey yapıyorum. O da bizden çok fayda görüyor. Özellikle bizim atletik performans tarafımız Meriç Temur hocamız var. Ve biz yaklaşık onunla 8-10 senedir de dövüş sporları üzerine kondisyon antrenmanları planlıyoruz. Benim background'um o. Onun background'u da atletik performans olduğu için kendisi de zaten eski milli yüzücü. Böyle bir araştırmayı birlikte yapmaya başladık. Müslüm bunları görünce ben de burada hazırlanacağım. Ve burada hazırlanıyor. Ama Türkiye'de bu iş ilerler mi? İlerler ama ciddi organizasyonlara ihtiyacımız olduğunu. Dön. Nasıl geliyorsun? sizin yaşın ilerlemiş olmasını ön plana koyarak antrenman programını düzenliyor musunuz? Tabii ki. Bu sizin önünüze herhangi bir set çekiyor mu? Bazı noktalarda, bazı antrenmanlarda kısıtlamalar oluşturuyor mu? Set çekmiyor aslına bakarsanız. Tam tersi biraz daha benim ufkumu açıyor, önümü açıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Performansın yaşta düşüyor fakat yanlış yüklemelerle çok daha fazla düşüyor. Yani ben o yaştaki durumu, yaştaki performans düşüşünü doğru yüklenmelerle ve doğru programlamalarla bir şekilde tolere edebiliyorum. Tabii ki de 18-19 yaşındaki bir sporcu gibi performans göstermesi beklenemez. Fakat şöyle bir durum var ortada. Yaşından dolayı Müslüm'ün bir de geçirdiği bir tecrübe var. Ve bu tecrübe zaten aslında o farkı çok fazla yaratıyor. Daha iyi yönde yaratıyor yani. Daha verimli oluyor. Gel. Sen söyle. Bilmiyorum ya, benim en büyük şikayetçi olduğum konu aslına bakarsan şu. Hani şu anda bu UFC'nin ve Türkiye'de MMA'nin de popülerleşmesiyle beraber etrafta çok fazla işte strike antrenörleri, işte pet tutanlar, Brezilya Jiu-Jitsu antrenörleri, atletik performans koçları falan türemeye başladı. Ben şunu biliyorum spor hayatım ve antrenörlük hayatım boyunca: mucize bir egzersiz yöntemi veya mucize bir sporcu veya mucize bir antrenman yöntemi diye bir şey yok. Hiçbir şey belli bir sistem ve program içerisinde olmadığı sürece tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bence bundan da bir çıt uzak durulması gerekiyor. Eğer MMA'in hani Türkiye'de yavaş yavaş gelişmesi ve doğru yerlere gelinmesi isteniyorsa. Haikyuu Rusya ne zaman geliyor daha? Dağıstan'da çok lazım Haikyuu. Herkes bana da şu an soruyor. Haikyuu var mı Dağıstan'da? Haikyuu var mı? Ben vardır da düşünüyordum. Gelme lazım. İstiyoruz. İnşallah sırada. Tamam. Всем братьям ассаламу алейкум с Дагестана, с Чечни, с Кавказа. Всем привет с России. Ну, нашим, да.
Kerim'in de kardeşi. Ego kardeşi. Evet, Ego kardeşim. Atacak mısın? Aklı. Havaya. Haykü ben kendimden kolluyorum son iki kampta. Ben hissediyorum çok iyi supplementler bana yardım yapıyor. Ben hissediyorum UFC veregen şeylerden daha çok. Abu Dhabi'de maçım var idi. İbo Aslan'da maç var idi. Tarık da var idi orada. Ondan sonra orada tanıştık. Benimle Trabzonluman dedi, Tarık Ofluman dedi. Ondan konuşma başladı. Sonra Abdurrahman hocam olar numarasını aldı. Sonra şeyler oldu. Orada tanıştık da ben ne demek istiyorum bu Haykü'ye çok teşekkür ederim. Bana yardım yapıyor bu supplement. Kemplerime de yardım yapıyor. Benimle şu anda da çalışıyorsunuz. Video yapıyoruz benim için. Çok teşekkür ederim. Bu da ben en sevgen şeyim Haykü'den gelegen bana. Birinci bana gönderdi Amerika bunu. Tadına bakmadım. Herkes yedi beni. Çocuklar böyle dedi. Ola istesek yer istedim. Bitirdiler. Onlar hepsini bitirdiler. Ama sonra şu an baktım tadına çok güzel. Şu an anlıyorum neye bitirgeni. Çok güzel. Yiyemem. Severim. Bitiriyor işte. Getir. Protein değil mi? Ya protein var ya, böyle çamur gibi bir tadına oluyor genelde. Bunda öyle bir şey yok mesela. Hiç öyle bir şey yok. Helva gibi oluyor normal. Vallahi çok güzel. Hey Şeyi de denedim. Protein Pro galiba değil mi? Bunu da denedim. Onun da tadı falan çok güzel. Bayağı başarılı. Evet, aromaları çok güzel. Bu da buna bayıldık zaten. Otur. Garip ister misin? Spor da yapma lazım. Herkes genç vakitinde çok önemli sağlık için böyle hep biz Müslümanlar, Türkler kuvvetimiz olma lazım, güçlü olma lazım. Doğru değil mi için? Yani spor yapıyoruz herkes fark etmez. Futbol yapsanız da, dövüş spor yapsanız da ama daha bir şeyim var, sigara içmeyiz. Sigara kötü şey, çocuktan başlamaz. Biraz bekleyiz, antrenman yapıyoruz. Sonra isteseniz başlar sigaranın. Başlayanlar da bırak. Gerek yok. İsmail. Şöyle söyleyeyim, teştok yapayım.